Merhaba ben Enes. Bugün Tronsmart markasının 2 adet RGB'li Bluetooth hoparlörünü inceleyeceğiz. Hoparlörlerin isimleri T7 ve Grow 2. Daha önce T6 Plus Upgrade Edition ve bu Grow'un da birinci modelini incelemiştim. Şu an bu modeller daha piyasaya yeni çıktı. Tronsmart markası da bu Bluetooth hoparlörleri inceleyebilmem için bana gönderdi. Şimdi lafı uzatmadan direkt incelemeye başlayalım. Eğer ki bu video işinize yararsa ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Grow 2 modeli bu şekilde bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden kullanım kılavuzu, askı demiri, 3.5 mm'lik kablolu kullanım için AUX kablosu ve Type-C bir şarj kablosu geliyor. T7 modeli ise böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu üzerinde kısaca teknik özelliklerini belirtmişler. Yanında bir kullanım kılavuzu ve Type-C şarj kablosu geliyor. T7 modelinde kablolu kullanım için AUX kablosu konmamış kutu içerisine. Hoparlörlerin bir tasarımlarına baktığımız zaman iki hoparlör de önceki serileriyle aynı tasarım çizgilerini koruyor. T6 Plus modelleri de bu şekilde silindirik yapıdaydı. Yine burada bu şekilde döndüğü zaman çıtır çıtır diye ses çıkartan kontrolcü mevcut. Buradan hoparlörün sesini açıp kısabiliyorsunuz. Yine Grow modeli neredeyse birebir aynı kalmış tasarım açısından. Önüne RGB bir ışık eklenmiş. Arka kısmında yine pasif bir radyatör bulunuyor bu açıkta gördüğünüz gibi. T7 modelinde yanlarda 2 adet tweeter, 2 adet pasif radyatör ve alt kısımda da 1 adet pasif radyatör bulunuyor. 360 derece sesi yayabilmesiyle öne çıkıyor bu T7 modeli ve gerçekten etrafında döndüğünüz zaman da 360 derece sesin her yerden neredeyse eşit geldiğini hissediyorsunuz. Önceki modellere kıyasla bu özellik oldukça hoş olmuş. T6 Plus Upgrade modelinde de 360 derece özelliği bulunuyordu. Ancak T7 modelinde bu 360 derecenin etkisini daha fazla hissediyorsunuz. Gördüğünüz gibi kontrol butonları bulunuyor. Bu kapağı açtığımız zaman burada microSD kart girişini ve Type-C girişi bulunuyor şarj etmemiz için. Yine T6 Plus Upgrade modelinde bir USB giriş de bulunuyordu ve powerbank olarak da kullanabiliyorduk. Buradaki SD kart girişinden de direkt hoparlör üzerine takarak herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymadan direkt müzik çalabiliyoruz. Şurada yine bu şekilde bir askı ipi konumlandırılmış. Dış kısmı hafif böyle bez gibi bir malzeme bulunuyor. Buradaki RGB'ler de 4 farklı renkte yanabiliyor. Buraya bir kere bastığımız zaman gördüğünüz gibi şu an değişti. Hatta şöyle kamerayı biraz daha kısayım. Bir daha bastım. Bu şekilde renkler renge yavaş bir şekilde geçiyor. Bir daha bastığım zaman biraz daha efektli bir ışık yanıyor. Bir daha bastığımız zaman ise kapanıyor. 4 farklı renkte yanıyor. Grow 2 modelinde ise 3 farklı renkte yanıyor RGB'ler. Renkler birbirini takip ediyor. Bir daha açma kapama düğmesine bir kere bastığımız zaman böyle bir efekt mevcut. Bir daha bastığımız zaman renkler yavaş bir şekilde geçiyor. Bir daha bastığımız zamansa ışıklar kapanıyor. Bu seri daha çok dik kullanım açısından üretilmiş ancak bu şekilde yatayda da kullanabilirsiniz. Şöyle Grow 2'nin biraz daha tasarımına bakacak olursak burada epey sağlam bir askı aparatı mevcut. Yani rahat bir şekilde ağaca veya çantanıza asabilirsiniz. Metal. Üst kısımda yine kontrol butonları konumlandırılmış. Ses açma, kapama, durdurma. Buradaki müzik düğmesine 2 kere bastığınız zaman bir equalizer modu da bulunuyor bu hoparlörde. Burada da 2 adet ışık konumlandırılmış. Yani gösterge yapmak daha mantıklı olabilirdi. Bu ışık yandığında şarj etmemiz anlamına geliyor. Arka kısmında ise kapaklı bir kısım bulunuyor. Burayı kaldırdığımız zaman Type-C girişini, microSD kart girişini ve 3.5 mm'lik kablolu kullanım için bir AUX girişi mevcut. Burada T7 modelinde AUX girişi yoktu. Yani sadece Bluetooth üzerinden kullanabiliyoruz. Yine ön kısmında mesh bir ızgara mevcut. Alt kısmına baktığımızda burada standart 1/4 tripod girişini görüyoruz. Bu zamana kadar hiçbir Bluetooth hoparlörde böyle bir giriş görmemiştim açıkçası. Bu şekilde bir tripodu veya büyük tripodu fark etmez. Buraya takabilirsiniz. Basma, al kırdım. Al. Bluetooth hoparlörü böyle tripoda takarak da kullanabilirsiniz. Şöyle bir ağırlıklarına baktığımız zaman T7 modelinin 880 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Yani ele alındığı zaman da ağırlığını hissediyorsunuz. Grow 2 modeline baktığımız zaman ise 486 gramlık bir ağırlığı mevcut. T6 Plus Upgrade Edition modeli 750 gramdı. Grow'un birinci versiyonu ise 463 gramdı. Yani bir miktar daha ağırlaşmış iki modelde. İki modelin de bir teknik özelliklerine baktığımız zaman her iki modelde Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor. Burada T7 modeli 2000 mAh'lik bir pille birlikte geliyor. T6 Plus Upgrade Edition modeli 6600 mAh'lik bir pille gelirken açıkçası bu değer biraz bana az geldi. Çalma süresi açısından da eğer bu RGB ışıkları kullanırsanız 4 saat, kullanmazsanız da 12 saat olduğu belirtilmiş. Burada son ses seviyesine alarak tabii ki bir test gerçekleştiremedim. Çok yüksek bir son ses seviyesi olduğu için. Her iki modelde IPX7 sertifikası mevcut. Yani 30 dakika boyunca 1 metre suya daldırmaya karşı iki modelde dayanıklı. Grow 2 modelinde yine birinci modelle aynı şekilde 2500 mAh'lik bir pil kullanılmış. Bu da yaklaşık olarak 18 saatlik bir çalma süresine denk geliyor. Ses çıkış gücü açısından da T7 modeli 30 Watt, Grow 2 modeli ise 10 Watt'lık bir
bir ses çıkış gücü mevcut. Merak edilen ses performansına geldiğimiz zaman Grove 2 modeli son ses açısından 10 Watt'ın hakkını veriyor denebilir. İç mekanda son ses seviyesinde kullanmak oldukça zor. Ancak %50 ses seviyesini açabildim ben. Arka kısmındaki pasif bas radyatörü sayesinde de boyutuna göre gayet yeterli bir bas performansı mevcut. Yani böyle çok gümbür gümbür değil ancak net bir şekilde basları hissedebiliyorsunuz. Açık alanda kullandığınız zaman ise çok uzak yerleştirmediğiniz sürece gayet tatmin edici bir deneyim elde edebilirsiniz. Son seste herhangi bir patlama veya cızırtı söz konusu değil. Berrak bir sesi var. Kapama tuşuna 3 saniye boyunca basılı tuttuğumuz zaman normal mod ve ses nabzı olarak bir özel mod bulunuyor bu Bluetooth hoparlörde. Yine aynı mod TD modelinde de mevcut. Bu modu açtığınız zaman vokaller biraz daha ön plana çıkıyor. Baslar bir tık azalıyor. Tizleri ve zilli çalgıları daha ön planda hissediyorsunuz. Genel olarak ses kalitesi ve ses çözünürlüğü açısından çok ultra üst seviyelerde değil ancak hani tatmin edici seviyede bir ses kalitesi mevcut. Yine Grove modelinde bir mikrofon da mevcut. Bu mikrofon sayesinde telefon görüşmelerinizi de Bluetooth hoparlör üzerinden yapabiliyorsunuz. Şu an sesimi TD modelinin mikrofonlarından duyuyorsunuz. TD modeli iPhone 13 Pro'ya bağlı bir görüşme geldiği zaman karşı tarafın sesiniz bu şekilde iletilecek. Evet, şu an ise Grove 2'nin mikrofonlarına geçtik. Şu an Grove 2 iPhone 13 Pro modeline bağladım. 9T telefonunu arıyorum ve herhangi bir üçüncü parti uygulama kullanmadan bu hoparlörlerin mikrofonlarını şu an test ediyoruz. Yine Bluetooth hoparlörlerin çoğunda bulunan dip gürültüsü testi gerçekleştirdiğimde de Grove 2 modelinde çok az derecede bir dip gürültüsü mevcut. Bu testi yaparken de yani kulağıma yaklaştırdım ve ancak kulağıma yaklaştırdığım zaman hissedebildiğim bir dip gürültüsü mevcut. 3-5 saniye boyunca bu dip gürültüsü çalıyor. Ondan sonra otomatikman kesiliyor. Müzik çaldığı zaman tabii ki çok alt seviyede çalmaya başlıyor ancak bu dip gürültüsünü hissedemiyorsunuz. Burada lafı fazla uzatmadan TD modelinde ses kalitesine geçelim. Önceki modellere kıyasla 360 derecenin etkisini daha iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yani hoparlörü nereye koyarsanız koyun çevreye eşit derecede bir ses veriyor hoparlör. 30 wattlık bir çıkış gücü mevcut. Yani son ses seviyesi oldukça yüksek denebilir. İç mekanda ancak %30 %40 seviyelerinde ben kullanabildim. Yine hem alt kısımda hem de yanlarda pasif bas radyatörü bulunduğu için de bas performansı açısından oldukça tatmin edici. Bu modelde de ses nabzı equalizer modu bulunuyor. Üzerindeki tuşa bastığınız zaman bu mod aktif oluyor. Yine Grove 2 modelinde olduğu gibi vokal sesleri yani tiz sesleri daha belirgin hale getiriyor. Sahne genişliğinin daha çok arttığını hissettim TD modelinde. Baslar da bir tık azalıyor ancak yine de tatmin edici seviyede kalıyor. Ses daha ayrıntılı ve daha dengeli bir şekilde geliyor bu ses modunu aldığınız zaman. Burada Tron Smart markası bu özel equalizer modunu da kendine özel geliştirmiş. Özel bir equalizer modu olduğunu söyleyebilirim. Dinlediğiniz müzikten aldığınız ses kalitesini de genel olarak bir seviye daha üste taşıdığını hissettim. Özellikle TD modelinde. Yine TD modelinde bir uygulama da bulunuyor. Bu sayede hazır equalizer modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz veya kendiniz istediğiniz gibi bir equalizer da tanımlayabiliyorsunuz. Buradaki equalizer'lar arasındaki ayrım da oldukça net olmuş. Yine burada gördüğünüz gibi ses nabzı equalizer'ını buradan seçebiliyorsunuz. Yine şu kısma bastığımız zaman da burada SD kart ve Bluetooth üzerinde gitme gelme özelliği de mevcut. Yine bu Bluetooth hoparlörde bir TVS özelliği de bulunduğu için yani aynı anda iki tane olduğu zaman eşlenik bir şekilde çalışabiliyor. Yine bu özellik Grove 2 modelinde de mevcut. Ancak burada Grove 2 modelinde bir uygulama desteği bulunmuyor. Buradaki equalizer'lar sayesinde kendi müzik zevkinize göre özelleştirebilirsiniz. Equalizer'a tepkisi gayet başarılı denebilir. Dip ses gürültüsü açısından burada TD modelinde de hafif bir dip ses bulunuyor. Grove modeline göre bir tık daha fazla. Ancak hani %10 seviyelerinde dinlediğiniz zaman çok kısık seste o zaman hissedebiliyorsunuz. %20'nin üzerine ses seviyesini çıkardığınız zaman bu dip gürültüsünü hissetmiyorsunuz. Yine bu modelde ilginç bir şekilde müzik durduğu zaman bu dip ses de anında kesiliyor. Yani 3-5 saniye boyunca devam etmiyor. Aslına bakarsanız bu dip ses durumu çok kafaya takılacak bir durum değil bu Bluetooth hoparlörler açısından. Ancak bu konuya çok fazla kişi dikkat ettiği için bunları da belirtmek istedim. Yani ben kendim evde Harman Kardon'un bir Bluetooth hoparlörü mevcut. Onda da bu dip ses gürültüsü bulunuyor. Ancak ben hiçbir zaman bu dip ses gürültüsünü fark etmedim. Sadece bunun için özel olarak test yapmadığım sürece. TD modeli de ses kalitesi açısından gayet tatmin edici bir ses kalitesi sunuyor bize. Özellikle bu ses nabzı equalizer'ını açtığınız zaman sesin kalitesini bir tık daha arttırdığını hissedebiliyorsunuz Bluetooth hoparlörün. Özellikle yüksek son ses seviyesinin yanında bunu bozmadan verebilmesiyle öne çıkıyor TD modelinin genel olarak ses performansı.
Yeah, I wanna run off and fly. And I tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Whoa. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Evet, Grove 2 ve T7 modelinin bana hissettirdikleri minvalde bir inceleme gerçekleştirdim. Objektif ve tarafsız bir şekilde. Genel olarak iki modelde de RGB renk kullanılarak biraz daha görselliğe oynanmış. Burada pil performansı açısından T7 modelinin biraz daha yüksek pille gelmesini isterdim açıkçası. Grove 2 modelinde ise yine RGB LED'in yanında ekstra olarak bir dahili equalizer'la gelmesi de olumlu bir durum denebilir. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.